Neredeyse 10 yıl sonra The Night Manager Prime Video'ya geri döndü. Jonathan Pine hala Richard Roeper'ın hayaletinin peşinde. MI6 gerçekle oynuyor ve riskler her zamankinden daha yüksek. 2016'da Tom Hiddleston, Layer Cake'deki Daniel Craig'den bu yana James Bond için en iyi seçme performansını sergiledi. Marvel'ın ebedi Asgardlısı Loki'yi canlandırmasının yanı sıra televizyon kariyerini de bu rolüne taşıdı. Olivia Colman'ın da yer aldığı bu John le Carre yapımı izleyiciler üzerinde unutulmaz bir iz bıraktı. Ancak neredeyse süresiz olarak ortadan kaybolduktan sonra Jonathan Pye'nin yeniden dirilme konusunda hala çok yetenekli olduğu anlaşılıyor. İkinci sezon hızlı bir başlangıç yapıyor ve sonrasında gelenler eski konulara geri dönmeden cilalı, dengeli ve kışkırtıcı bir şekilde sunuluyor. Hiddleston, başrol oyuncusunun olgun görünümüne rağmen her yönüyle potansiyel James Bond halefi olabilir. Ama izleyiciler neredeyse 10 yıl sonra hala ilgilenecek mi? Dünya inşası, ikinci sezonun başarısı için çok önemli. Bazıları The Night Manager'ın ikinci sezonunu Tom Hiddleston'ın James Bond olarak dünya çapında bir gösterisi olarak görebilir, ancak Jonathan Pye'nin bundan çok daha fazlası var. Bu üstün casusluk devam filminin açılış dakikalarında yaratıcı John Farr, sonrasında olacak her şeyin temellerini atıyor. İzleyiciler çok tanıdık gelen bir Orta Doğu'nun ardından yaşananlara anında dalıyor. Bu ciddi siyasi sonuçları olan büyük ölçekli bir dünya inşası. Yarı gerçekler ve gizli buluşmalardan oluşan bu ağın içine çekilen izleyiciler, ilk bölümlerde ortaya konan incelikli öykü anlatımının keyfini çıkaracaklar. Jonathan Pine bir hayaletin peşinde olabilir. Ancak bu ikinci sezonda John le Carre'nin hayaleti çatlaklardan sızarak her şeyi daha da üst seviyeye taşıyor. Bu, soğuk savaş esintileri taşıyan çağdaş bir gerilim dizisi olabilir. Ancak Tinker Tailor Soldier Spy'ın ruhu hala hissedilebiliyor. Güney Amerika mekanlarına olan düşkünlüğüyle ikinci sezon Tony Scott'ın Man on Fire filmine benzer şehvetli ve kışkırtıcı bir hava geliştiriyor. Jonathan Pine, John Creasy'nin bağımlılıklarına sahip olmayabilir, ancak acımasız yönünü inkar etmek mümkün değil. Kolombiya'nın gecekondu mahallelerinde veya kurak Suriye çöllerinde olsun, The Night Manager hem mekan hem de karakter açısından tanımlanıyor ve bu da onu asla ağırbaşlı olmadan uluslararası bir dizi yapıyor. Seyirciler, İngiliz istihbaratının kutsal salonlarına sızdıkça ve gerçek giderek daha da belirsizleştikçe, bu gerilim filminin aslında ne kadar çok hareketli parçadan oluştuğu kısa sürede anlaşılıyor. Her unsur diğerine bağlı ve izleyicileri daha fazla soruyla baş başa bırakacak bir sonuca doğru ilerliyor. Ve bu üstün devam filminin merkezinde bir müzakereci, bir manipülatör ve bu serinin temel temasını somutlaştıran Jonathan Pine rolünde Tom Hiddleston oturuyor. Tom Hiddleston, Jonathan Pine rolünde büyük keyif alıyor. Jonathan Pye'nin neredeyse büyüleyici bir bukalemunvari özelliği var. Mesafeli ve kayıtsız ama aynı zamanda tamamen ilgili ve odaklanmış olan Pine, çelişkiler yığını olarak kalıyor. Tavırlarında Jason Bourne'dan hiçbir iz yok ve Tom Hiddleston, aksiyon kahramanı imajından sıyrılacak kadar zeki. 6 bölüm boyunca ilk sezona yapılan göndermeler bazı izleyicilerin kaçırabileceği motivasyonları şekillendiriyor ve kendi kimliğiyle çelişen bir adamı ortaya koyuyor. Bu, Tom Hiddleston'ı diğer rollerin asla yapamayacağı şekillerde sergileyen, aşinalık üzerine kurulu bir performans. Bu canlandırmada çizgi romanvari hiçbir iddia yok ve Jonathan Pye'na gerçek bir insanlık kazandırmak için büyük özen gösteriliyor. Bir casus gerilim filmi kadar bir karakter incelemesi olan The Night Manager ikinci sezonu tamamen onun omuzlarında. İzleyiciler bu gerilim dizisine daha da daldıkça bu yük daha çok bir özgürleşme gibi görünüyor. Hiddleston, The Life of Chuck'taki başarılı performansları ve Apple'ın hak ettiği değeri görmeyen dönem filmi The Essex Serpent'la hala MCU'dan kaçmaya çalışıyor. Loki, Avengers Doomsday'de geri dönmüş olabilir, ancak o her zaman başka fırsatlar için bir sıçrama tahtası olmuştur. Birçok açıdan Jonathan Pine, ona Shakespearevari tiyatro ve kılıç şakırtılarından uzaklaşarak gerçek insan ikilemlerini kucaklama şansı veriyor. Ebeveynler arasındaki güç mücadeleleri, kırık ilişkiler ve derinlere kök salmış kırgınlıklar bu hikayeyi yönlendiren kararların çoğunu gölgede bırakıyor. Tom Hiddleston'ın performansıyla bunları nasıl ele aldığı, bu ikinci sezona duygusal bir temel oluşturuyor.
Ancak bu casus geriliminde ahlakın gri alanlarını arayan izleyiciler bolca malzeme bulacaklar. Çünkü Jonathan Pine ve meslektaşları tartışmasız bir şekilde hasarlı kişiler. Bu hasarın ne kadar derine indiği ve ne tür bir biçim aldığı, nihayetinde yolundaki diğerlerini nasıl etkilediği de önemli. Babylon dizisinden Diego Calva, ikinci sezonda büyüleyici bir performans sergiliyor. 2026 yılında geçen The Night Manager, gerçek bir ekip çalışması. Damien Chazelle'in Babylon dizisindeki rolüyle tanınan Diego Calva, Teddy karakteriyle bu karmaşık olaylar zincirinin bir halkasını oluşturuyor. Kendi sorunları olan, Kolombiyalı bir karakter olan Teddy, Pine'ın yolculuğunda hem yardımcı oluyor hem de engel teşkil ediyor. Bunun ötesinde, Calva, bu 6 bölümlük süreçte geleneksel Güney Amerika stereotiplerinden uzaklaşarak performansına gerçek bir güvensizlik katıyor. Geçmişte Teddy gibi karakterler genellikle onurlu olmayan niyetlerle genel hatlarıyla çizilmiş, bilindik bir yoldan geçmiştir. Bu diziyi izleyen izleyiciler için keyif verici olan şey, yazarların bu arketipten ne kadar uzaklaştıklarıdır. Gücüne ve etkisine rağmen Teddy, bazı insanların yanında çocuksu bir özellik sergileyerek kırılganlığını ortaya koyar. Bu, kendi alanında hüküm süren bir Tony Montana değil, yüzleşmeye hazır olmadığı ve yenmek istemediği kişisel şeytanları tarafından yönlendirilen bir kişidir. Tıpkı The Night Manager'daki birçok insan gibi, Teddy de kontrolü dışında gelişen olayların kurbanı. Ancak Calva'nın bu karakterin içindeki çelişkilere olan bağlılığı, olaylar kontrolden çıkarken izleyicileri kendine bağlayacak. Bu, bağlantı kurmayı özleyen ama bunu nasıl isteyeceğinden emin olmayan, geleneklere hapsolmuş ve zayıflık göstermekten korktuğu için gardını indiremeyen bir adam. The Night Manager'ı harekete geçiren şeyin özüne dokunan gerçekten trajik bir özellik. Oscar ödüllü Olivia Colman çok önemli. Yeniden canlandırılan bu casusluk gerilim dizisinin bir diğer önemli unsuru da Oscar ödüllü Olivia Colman. Açılış sezonunda kilit rol oynayan ve John Hurt'un Tinker Tailor Soldier Spy filmindeki kontrol karakterini anımsatan bir havaya sahip olan Angela Burr tüm sırları biliyor. Sadece ikinci sezonda gölgede bir etki olarak görünen Colman, teflon kaplamasının altında zaman zaman bir kalp göstererek izleyicileri etkilemeye ve kendi tarafında tutmaya devam ediyor. Tom Hiddleston'la paylaştığı sınırlı ekran süresinde karakter dinamikleri özlü bir şekilde ortaya konuyor ve bir hiyerarşi kuruluyor. Bu ilişki karşılıklı suçlamalar ve ihanetlerle dolu olsa da profesyonel sınırlar tarafından dengeleniyor. Bu çağdaş gerilim filmindeki diğer görünmeyen güçler gibi Angela da oyunun bir piyonu olmaktan bıkmış durumda. Ancak yine de kendini oyunun içine çekilmiş buluyor. Suçluluk duygusu veya profesyonel nezaket nedeniyle Jonathan Pine'la olan bağlantısı çok önemli. Onun varlığı, The Night Manager'ın ana akım ve bağımsız drama arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasını sağlıyor. Her iki alanda da yetenekli oyunculara sahip olmak, bu Amazon MGM ve BBC ortak yapımına ödün vermeden itibar kazandırıyor. Yerleşik bir fikri mülkiyet içinde karakter incelemesinin daha geniş dramatik çerçevesini sunuyor. Daha temel bir düzeyde, bu izleyicilerin her iki dünyanın da en iyisini elde etmesi anlamına geliyor ve ikinci sezon bunu fazlasıyla karşılıyor. Gece Müdürü, siyasi entrikaların kusursuz bir yuvasıdır. Sezonlar arasında 10 yılın çok uzun olduğunu düşünen izleyiciler bir daha düşünsünler. Kaderin garip bir cilvesiyle The Night Manager, 2016'dakinden çok daha güncel ve etkili görünüyor. Casusluk gerilim türündeki bu dizinin odak noktası Güney Amerika'da olduğundan, rejim değişikliği konusu şu anda daha geniş bir tartışmanın parçası. Siyasi bir konuya girmek istemesem de, Kolombiya ve Venezuela sadece sınırları paylaşmıyor. Hikaye anlatımıyla bu konuları ele alan bir dizi yayınlamak tam da yerinde bir karar gibi görünüyor. Ancak bu gerçek dünya tesadüfü, The Night Manager'ın izleyiciyi kendine bağlama konusunda hiçbir zararı olmayacak. Alaka düzeyi tartışması bir kenara bırakıldığında, John le Carre'den ilham alan bu devam dizisinin Selefi ile aynı seviyede olup olmadığına bakmak gerekiyor. Tom Hiddleston'ın etkileyici başrol performansıyla Jonathan Pine'ın geçmişini genişleten ve yeni bakış açıları katan ikinci sezon, izleyici beklentilerini hızla aşacak. Ayrıca casusluğun ahlaki ve etik tartışmalarına ve sonuçlarına derinlemesine inen, altın değerinde bir oyuncu kadrosuna sahip olması da bu ikinci sezona zarar vermiyor.
Bu sayede ortaya çıkan şey, kimliği olmayan birinin özenle kurgulanmış karakter incelemesidir. Toplumun kenarında yaşayan ve insanlarla bağlantı kurmaktan daha iyi olduğu için gizli bir şekilde çalışan bir adamın öyküsü. Bu, Tom Hiddleston'ın bugüne kadar verdiği en karmaşık performanslardan biri olduğunu doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda The Night Manager 2. sezonunu ödül sezonunda izlenmesi gereken bir yapım olarak öne çıkarıyor. The Night Manager'ın 2. sezonu 11 Ocak'ta Prime Video'da başlıyor.